Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Doğukan. Bugün size Binance'in yeni açıkladığı Launchpad'i olan Voxy Tactics yani Voxel coin'inden bahsedeceğim. Coin'inden ve oyunundan bahsedeceğim daha doğrusu. Bugün saat 11'de Binance bu token'i listeleyeceğini söyledi. Peki bu token nedir? Ya daha doğrusu bu oyun nedir? Binance bu aralar sürekli oyun listeliyor, oyun tokenlerini listeliyor. Demek ki gerçekten bu konuya çok fazla önem veriyor. Gelin hep beraber bu Voxies oyununa beraber göz atalım. Voxies oyunu bir role playing oyunu. Yani çok eski tip hatta bir oyun. Eğer aranızda çok eskiden oyunlar oynayan insanlar varsa büyük ihtimalle bu oyuna da çok aşina gelecektir. Detaylarını biraz daha inceleyelim. Toplam 10.000 adet farklı Voxy var. Yani bu NFT avatarlar gibi 10.000 adet farklı Voxy çıkartmışlar. Ve bunların her birinin oyunda farklı bir özelliği oluyor. Bunun ön satışı çoktan gerçekleşmiş. Şu anda OpenSea üzerinden bunun detaylarını görebilirsiniz. Şu anda 0,75 Ethereum minimum fiyatından satışı yapılıyor. Ama bu oyun tamamıyla ücretsiz bir oyun. Yani oyunu başlamak için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Bunlar size sadece ekstra artılar kazanıyor. O yüzden buradan bir şey almak zorunda değilsiniz. Hemen ana sayfaya geri dönelim. Söylediğimiz gibi oyunu oynamak tamamıyla ücretsiz. Hemen indirip oynayabiliyorsunuz. Genellikle kompütere karşı yani bilgisayara karşı oynuyorsunuz. Daha ilerisinde multiplayer diğer insanlarla da oynayabileceğiniz sistemi de açılacak. Oyun içerisinde Voxel tokenini kazanabiliyorsunuz ve ayrıca NFT itemları kazanabiliyorsunuz. Birkaç tane etkinlikleri olmuş. Şu anda bunlar bitmiş durumda. Ekstra bir etkinliği yok. Burada oyunun kadrosu da aslında benim çok ilgimi çekti. Always Geeky Games diye bir şirket tarafından kurulmuş bir oyun. Ve aşağıda gördüğünüz gibi Watch Dogs, Far Cry 5, Assassin's Creed Valhalla, Division, Mortal Kombat gibi birçok farklı iyi oyunları üretmiş. Çok gerçekten başarılı. Bu konuda kendini çok geliştirmiş bir ekip. Burada ufak video galerileri var. Buradan beraber çıkalım. Oyuna beraber girelim. Oyunu keşfedelim sizinle beraber. Oradaki detaylardan birazcık bahsedeyim. Oyunun şu an sağ yukarıda gözüken Demo, Download, Now tuşuna basıp indirebiliyorsunuz. Oyun tamamıyla daha deneme aşamasında, ekstra bir durum yok. Oyun gerçekten yavaş bir sistemde, çok da gelişmemiş bir durumda. O yüzden ön yargıyla yaklaşmamanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle oyunu açalım. Öncelikle oyunu açtığımızda bize bir yazı çıkıyor. Bunun bize bir demo versiyonu olduğunu, bu bize sadece oyunun nasıl olacağını, ufak detayları bildirmek için sadece bir ön gösterim olduğundan bahsediyor. Ve bir önceki dar videosunda da bahsettiğim gibi bu Minds of Dalarnia oyununda buradaki de bütün ilerlemeleriniz, kazandığınız şeyler, her şey silinecek. Oyun gerçekten çıktığında bu sadece bir deneme sürümü. Şu anda bunu kullanıp sadece oyunu test edebilirsiniz. Şu anda aktif olarak bir gelir getirmiyor size. Burada ilerlerken A tuşuna basmanızı söylüyor ama A'ya basınca hiçbir şey olmuyor. Bunu konsollar için yapmışlar. Bu oyun joystickler için yapmışlar. Siz Enter'a basıp devam edebilirsiniz. Size bu şekilde bir ekran alıyor. Start, Battle Select, Party Roster, Options ve Quit diye. Options kısmında birkaç farklı isterseniz ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ben bunlarla hiç oynamayacağım. Kontroller tuşu sadece yine söylediğim gibi konsollar için gösteriyor. Bilgisayar için bir şey göstermiyor maalesef. Gelin buradan Start diyelim. Nasıl bir oyunmuş hep beraber görelim. Şu an burada bize toplam 6 tane Voxy vermiş. Büyük ihtimalle normalde bunlar bizim elimizde olmayacak oyun başlangıcında. Bunlar sadece denemek için bize işte iki tane Rare vermiş. 2 Uncommon, bir tane de Epic vermiş. Genellikle Epic güçlü olur. Gelin Epic olanı deneyelim. Bakalım nasıl bir fark var. Yön tuşlarıyla aşağıya gidip değiştiriyorum. Ardından istediğime geldiğinde de Enter'a basıp oyuna devam ediyorum. Oyunun grafikleri çok eski grafikler. Hani böyle çok güncel, farklı, hani çok sizi içine çekecek bir oyun olmayabilir. Ama basit yapılmış bir oyun. Tamamıyla sırayla ilerliyorsunuz. İnsanlarla konuşuyorsunuz. İşte karakterinizi ilerletiyorsunuz. Bakın böyle bir haritayı atıyor bizi. Toplam kare kare yerlerden oluşmuş. Bizim karakterimiz de burada etrafta yürüyebiliyor. Yine yön tuşlarıyla hareket ediyorum. Burada 2 kişi var. Onların yanına gidelim. Yanına gidip Enter'a bastım. Belki konuşurlar benimle diye. Evet. Sonunda biri oynuyor. Ölme zamanı kahraman.
dedi. Enter'a basıp devam ediyorum. Bunun sadece, burası tutorial. Sadece bize oyunu öğretecekmiş burası. Terlemeyeceğim bile diyor seninle oynarken. Devam edelim. Güzel bir hikaye de yazmışlar. Öyle dümdüz bir oyun değil. Bir hikayesi var en azından. Şimdi voxilerinizi yerleştirin diyor. Toplam 3 tane voxi yerleştirecekmişiz. Şu yukarıda gözüken sarı alanlara yerleştiriyoruz sanırım bunları. K ve J tuşlarıyla da farklı voxiler seçebiliyoruz. Mesela bir tane robot var burada. Bir tane yaratık var. İşte Ranger uzaktan vuran bir karakterimiz var. Samurayımız var. Büyücümüz var. Zaman büyücümüz. Şövalyemiz var. Ve priestimiz var. Bir tane robot mu koyalım? Ne koyalım? Bir tane robot koyalım buraya. Şu bir tane bizim samuraydan koyalım. Yan geçirelim. Yana gidip bir tane de Ranger koyalım buraya. 3 tanesiyle oynayalım. Evet, savaşa hazırlanıyoruz. Yine bekliyoruz. Oyun demo sürümünde olduğu için böyle şeyler çok normal. Acelemiz yok. Öğrenmeye, keşfetmeye geldik. Evet, karşıda da 3 tane karakter var şu anda. Yine kare kare bir alanımız var. Burada onları yenmeye çalışacağız büyük ihtimalle. Evet, kazanmanın koşulu bütün düşmanlarını öldür diyor. Tamam, Enter'a basalım. Bir şey yapıyor muyuz? Yok, bekletiyor bizi. Evet. Bunlar da yine konuşmaya başladılar. Hızlıca Enter'a basıp bunları geçmeye çalışıyorum şu an. Evet, evet, evet. Tamam, güzel. Şimdi, öncelikle bize bunlardan birini seçeceğiz saldırmak için. Mesela biz kimi seçelim? Öncelikle okçumuzu seçelim. Okçumuzla hem hareket ettirebiliyoruz. İstersek bununla işte saldırtabiliyoruz veya defans yaptırtabiliyoruz bu tur. Bu arada Enter'la girip silme tuşuyla Backspace'le de geri çıkıyorum. Equip tuşunda bir sürü farklı eşyalarımız var burada. Bunları giyebiliyoruz istersek. Bunlar da bizim özelliklerimizi arttırıyor. Mesela Dragon Ball'u giyebiliyor muyuz? Evet, mesela şu anda bizim zaten bu takılıymış. Bu bir NFT olarak var normalde. Ek özellik veren bir şey bize bu. Şu anda Dragon Ball'u varmış benim karakterimin. Bunu kullansın zaten. Geri çıkalım. Action diyelim. Mesela snipe desek. Eğer şimdi her farklı farklı skill'leri var karakterin. Mesela bunu atarsak yukarıdan adamlara oklar fırlatıyormuş. Ankle shot'ı atarsak adamın bileğini kırıyor büyük ihtimalle bu vuruş. O yüzden attığımız kişi 3 tur boyunca hareket edemiyormuş. Bu hedefe fokuslanıyormuş ve ardından bir sonraki atağa kesinlikle vurabiliyormuş. Diğer türlü atağını kaçırma ihtimali varmış yeteneğinin. Başka normal düz atak kısmımız da var. Biz şu snipe'dan aramanın yürümesini engellemeyi seçelim. Farklı bir şey mesela bize yaklaşamasınlar. Mesela şu karaktere vuralım. Bunun 52 canı varmış. Bunun 76. Bu çok uzakta. Ona vuramıyorum zaten. Şuna vuralım. O bize doğru gelemesin. Evet, vurduk. Hem durdu hem de canını azalttık. Şimdi devam edelim. Her karakterle sırayla tek tek işlemler yapıyoruz. Şimdi bunun yerini değiştirelim mi? Şöyle bir de kenar iptiği tarafa alalım bunu. Çünkü bu uzaktan vuran bir karakter. O yüzden arka planda durmasına fayda var. Şöyle bırakabiliriz. Şimdi samurayımızı kullanalım. Samurayımız şöyle birazcık hareket etsin. Saldırmak için yaklaşsın. Evet, şimdi action dedik. Şimdi bununla saldırmaya çalışacağım. Bunun da yine özel güçleri var. İşte Dragon Flash vesaire bir sürü farklı yeteneği varmış. Bunu deneyelim. Bununla da yine şu karaktere vurup bir şeyler yapabilir miyiz? Evet, 5 canı kaldı. Neredeyse o da ölüyordu. Devam edelim. Bu da böyle kalsın. Şimdi robotumuz var. Robotumuz da şöyle birazcık yaklaşsın buraya. Bütün bu kare değiştirmeyi sadece yön tuşlarıyla ve Enter kullanıyorum. Toplam yön tuşları Enter ve Backspace'i. Silme tuşunu kullanıyorum sadece. Başka kullandığım hiçbir şey yok. Yine Action deyip bunu da saldırtabiliyor muyuz? Bunu da bu karaktere saldırtabiliyormuşuz. Bunun özel gücü var mı kullanabileceğimiz? Spark Blast. Kullanalım, bunu kullanalım. Bunu buna da atıp öldürebiliyorum. Ama bu zaten yürüyemiyor. Onu şimdi öldürmeyelim. Bunu öldürelim. Ya buna vuralım daha doğrusu. Vurduk. Evet, onu da bu vurdu. Tamam, güzel.
Şimdi benim 3 karakterim de belli bir şekilde adama ya saldırdı ya yürüdü bir şeyler yaptı. Şimdi adamın karakterlerine geldi sıra. O da karakterleriyle bir şeyler yapacak. Onu yürüttü. Evet o da benim samurayıma saldırıyor galiba. Evet 10 hasar vurdu. Hiçbir şey değil. Bu samuray galiba gerçekten güçlü bir karaktermiş burada. Şimdi yer değiştirdi öncelikle. Şu an bu arada gerçek bir oyuncuya karşı oynamıyoruz. Sadece bilgisayara karşı oynuyoruz. Evet bizim robotumuza vurmayı seçti o da. Şimdi bir karakteri var. Bir karakteri daha var. Ha ona gelmedi. Biz onun o bilek kırma olayını kullandığımız için bizim okçumuzda ona hiç sıra bile gelmedi. Onu yakın karakterle öldürebiliriz. Şununla şöyle uzaktaki birini öldürmeye çalışalım. Hmm, şuna doğru bir ok atalım. Ha bu birkaç kişiyi aynı anda vurabiliyor. Bunun öyle bir özelliği var. Bakın ben bunu böyle tuttuğumda toplam 1, 2, 3, 4, 5 farklı kare gösteriyor bana. Bu oku attığında toplu bir şekilde 5'ine birden vurabiliyor galiba bu yetenek. O yüzden bizim şu an tek kişiyi asmamız daha mantıklı. O yüzden şu ankle shot'ı kullanalım yine. Şu arkadaşa bir ankle shot gönderelim. Evet 11 vurduk ve durdu o da 3 tur boyunca yine. Bunu hareket ettirmek istemiyorum o yüzden wait deyip devam ediyorum. Şimdi bu karakterle şu önümüzdeki arkadaşı da bir öldürmeye çalışalım. Önce ilerletmemiz lazım. Bir adım. Şöyle bir ilerleyelim. Bir kare etrafına vurabiliyormuş sadece. Şimdi saldıralım. Evet 23. Çok fazla vuruyor bu karakter. Evet bir karakteri öldürmeyi başardık. Şimdi devam edelim. Şimdi şu robot arkadaşla şu yukarıdaki arkadaşa bir şeyler yapmaya çalışalım. Action yine overload diyelim. Şuna buradan şöyle bir hasar vurmaya çalışalım. Attık elektriği. Evet biraz daha canını azalttık. Tamam. Bununla da yapacak başka bir şey yok. Bekleyip bekleyelim. Şimdi sıra yine ona geçti. Yine yer değiştiriyor. Bu yer değiştirmesini ne gerektiriyor anlamadım. Sadece bilgisayar olduğu için mi yapıyor? Bir anlamı var mı? Bilmiyorum ama. O bizim robotumuza vurmayı seçti. Peki mesela şu anda bacağını kırdığımız okçu devam edebilecek mi acaba? Yine saldırabilecek mi? Hayır, edemiyor. Tamam bu olay güzelmiş. Bunu kullanmamız lazım. Action diyelim yine. Snipe diyelim. Ankle shot tekrar yapalım. Şu arkadaşı hiç hareket ettirtmeyelim, vurdurtmayalım. Buna bir tane daha vuralım. Arkadaş hareket etmediği sürece biz rahatız. Miss vurdu. Vuruşumuzu kaçırdık. Bir işe yaramadı. Tur boşa geçti şu anda. Oyunda böyle bir yetenek de var. %100 vuramıyoruz maalesef. Action diyelim. Atak diyelim. Şu arkadaşı artık bir çıkartalım oyundan. Çıkartamıyoruz. Hala canı çok yüksek. Ya oyun çok yavaş ilerliyor açıkçası. Hani sürekli sen vur, bekle, sen vur, bekle. Ya bu birazcık açıkçası sıkıcı. Daha ama demo süreci olduğu için bunu ilerletirler mi oyuna işte bir hızlandırma yöntemi veya daha hızlı interaction'lar eklerler mi bilemiyorum. Ama bu olması gerekenlerden biri. Şu an sadece bitince ne olduğunu göstermek için buna devam ediyorum sizinle. Hemen bununla da bir saldırı yapalım. Şöyle bir saldırı daha gerçekleştirelim. Buraya şu an saldıramıyorum ben bununla. Şöyle dönsem. Yine saldıramıyorum. Saldırdım. Canını 10'a kadar düşürdük. 10'a mı 18'e mi ne düşürdük? Devam. Şimdi sıra yine 10'a geçecek. Biz bekleyeceğiz burada. O yine yer değiştirmeyi seçti. O bizim karakterimizi sanırım öldüremedi. Onunki de mis geçti. Çok güzel. Iskaladı o da.
Evet, sıra yine bizde. Şu okçu olan arkadan sürekli vurmuyor ama onu anlamadım. Neden öyle olduğunu. Şunu şöyle bir daha deneyeceğim. Snipe diyelim. Yine bir ankle shot deneyelim. Evet, buna da yine vurduk. Şimdi bekle diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi bununla bir daha saldırıp şu arkadaşı artık bitiririz diye umuyorum. 3 canı kaldı. Tamam. Robotla da vurup bitirelim bunu. Sonra devam edelim. Şu en son karakteri de öldürüp bitirelim oyunu. %80 chance de vuracak dedi. Vuramadık. Çok güzel. Gerçekten bitirmeye çalıştıkça oyun şu anda bitmiyor. Ya ilk bölümlerde bu kadar uzun sürmesi gerçekten yıldırabilir insanı bu oyunu oynarken ama şu anda yapacak bir şey yok. O yüzden bekliyoruz. Ben şu karakteri şuna yaklaştıracağım birazcık. Çünkü bir sonrakinde ona saldıracağım. Hızlıca bitmesini istiyorum. Şunu da şöyle yapalım. Evet, canını azalttı karakterimizin biraz. Evet. Sanırım artık bitirebileceğiz bu oyunu. Şimdi buradan son bir action diyelim. Snipe diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Önce şu arkadaşın canını azaltmaya çalışalım. Yine mis vurduk. Şöyle yapalım, buraları hızlandıralım birazcık. Geçelim. Ben burayı bitirince tekrar videoya geri döneyim. Yoksa bunu bu şekilde kolay kolay bitiremeyeceğiz galiba. Tam olarak şu anda zamanı da bakayım. Şu dakikadan sonra kaç dakika sürecek benim burayı bitirmem. Evet, yaklaşık bir 5 dakikamı daha aldı buraya kadar gelmek. Şu anda sanırım bu bitti. Şu an sizinle beraberken bunu bitirmek istedim. Hemen şöyle gelip buna vuralım. Buna yine vuramıyoruz ama yukarıda olduğu için bir tur daha bekleyeceğiz anlaşılan. Defans yapalım, geçelim. Şu an bir karakterimle daha ona vurursam bu oyun bitecek. Ama o kaçmayı tercih ediyor. Ha demek ki böyle uzaklaşa uzaklaşa bu oyun oynanabiliyor. Defans yaptık. Bir canı kaldı karakterimizin. Evet, şimdi son okumuzu atıp bunu sanırım bitirebileceğiz. Action desek, snipe desek. Bu buraya yetişemiyor. Demek ki biraz daha yaklaşmamız lazım. Şöyle bir bölüme ilerleyelim. Şimdi saldırmayı deneyelim. Yine saldıramıyoruz. Ha şöyle saldırsam yine vuracak ona. Çünkü etrafında da vuruyordu bu okumuz. Vuramadı. İnatla gerçekten bitmiyor oyun şu anda. Şuna yine bir olabildiğince yaklaşmaya çalışalım. Ya oyun çok detaylı, çok farklı böyle minik minik kazandıran hani böyle düşünülmesi gereken şeyler var ama bu kadar fazla hareket de gerçekten insanı bir yerde yormaya başlıyor. Şöyle bir ilerleyelim yine. Maalesef yine saldıramıyoruz. Bir şans daha verelim bu arkadaşa ama iyice sıkıştı herhalde artık daha fazla kaçamaz diye düşünüyorum. Daha nereye gidebilir çünkü. Tamam. Robotumuz maalesef kurtulamadı bu ataktan. Bu alanları olabildiğince hızlandırıp geçmeye çalışacağız sizin için. Böyle olmuyor çünkü. Evet artık sanırım bitiriyoruz bu işi. Bir daha mis geçmez diye umuyorum. Evet. Sonunda oyunu kazanabildik. Uzun uğraşlarımız sonucunda. Zamanımızı harcamasından. Ama belki güzel bir şeyler kazanacağız diye umuyorum. Şu anda 3 karakterle kazandık diyor. Hemen Enter'a basıyorum.
İşte hepsi deneyim puanları kazanıyor. Belli seviyeler atlıyor voxel'lerimiz. Ardından bakın mesela altta 16 voxel token kazandım. Ben bu oyunu kazandığım için. Yani bu oyun gerçek olsaydı ben buradan 16 voxel token kazanacaktım. Bu Holy Hoop Stuff diye bir NFT kazanacaktım. Yine dışarıda satabileceğim. Ve 2 tane farklı da eşya kazandım yine. Ama bunlar sadece oyun içerisinde kullanılabilen büyük ihtimalle. Çünkü yanında NFT yazmıyor. Bu şekilde farklı farklı yani deneyimle en azından oyunu öğrenebilirsiniz ki çıktığında çok daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Veya oyunu şimdiden deneyip belki bir airdrop olup belki oyunun erken oyuncularına bir hediye vermek isteyebilir. Bunları kazanabilirsiniz. O yüzden mutlaka denemeye değer. Sonuçta Binance'in bir launchpad'i. Böyle oyunlar her zaman ilgi çekiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten yorucu bir video oldu. Ya hem izlemesi hem çekmesi için oyun yavaş ilerliyor demo sürecinde olduğu için ama ileride ben çok çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ya da Telegram grubundan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.